Daha önce hiç 7 günde bir yabancı dil öğrenmeyi düşündünüz mü? Ben bu işin peşine düştüm ve 7 gün boyunca yalnızca Portekizce çalıştım. İşte bu videoda 7 gün boyunca bir dile odaklanırsanız sonucunda ne alacaksınız ondan bahsedeceğim. Videoya geçelim. Öncelikle neden Portekizce seçtim ondan bahsetmek istiyorum. Daha önce yalnızca çok kısa bir süreliğine birkaç haftalığına Portekizce öğrenmeye çalışmıştım. Belki bir ay bile olmayabilir. Bir ay olduysa bile aklımda o kadar bir şey kalmamış ki. Yani dile dair hatırladığım hiçbir şey yok. O yüzden Portekizceyi kendime en uygun dil olarak seçtim. Ve çalışmaya başladım. Peki neden 7 gün? Evet, bunu 30 güne yayıp rahat rahat yapabilirdim. Veya bir ay, 2 ay, 3 ay, 4 ay böyle böyle giderek belki bir yılda bu dili tamamıyla öğrenebilirdim. Ama neden 7 güne sıkıştırdım? İnternette çok fazla yerde görüyoruz işte 7 günde İngilizce öğren, işte 40 günde şunu bitir. Aslında bunların biraz da yalan olduğunu sizlere aktarmak istiyorum. Bu challenge'ın, bu iddianın nedeni de buydu. Çünkü ben 7 gün boyunca yattım, kalktım, sürekli Portekizce bir şeyler izledim, sürekli Portekizce çalıştım, sürekli bir şeyler yaptım. Ve sonucunda buraya gelebildiysem, ki dil geçmişim olmasına rağmen, hiçbir dil bilgisi olmayan, daha önce yabancı dil çalışmamış insanlara umut satmanın hiçbir mantığı yok. O zaman gün gün neler yaptığımı bahsettiğim parta geçelim. Şimdi ilk gün. İlk gün oturdum, Portekiz alfabet yazdım. Sadece Portekiz alfabesini öğrendim. Portekiz alfabesindeki okunuşları. Mesela L ve H harfleri yan yana geldiği zaman L-Y şeklinde okunuyor. Örnek vermek gerekirse feel you, feel you, feel değil. İşte ilk gün bu ve bunun gibi diftongları öğrendim. Yanlış hatırlamıyorsam 26 tane harf vardı alfabesinde. Ve izlediğim YouTube kanalı o kadar güzeldi ki her harf için örnek bir sözcük veriyordu. Hepsini İngilizceye çeviriyordu. Hepsinin artikeliyle beraber veriyordu. İşte bu konuda şanslıydım. Güzel bir YouTube kanalı seçmiştim. Ve asla pişman olmadım. Asla hevesim kırılmadı. Çok motive bir şekilde yabancı dil öğrenmeye devam ettim. Yani demem o ki ilk gün alfabeyi çalıştım. Bu dili ben anlamıyorum, tamam. Ama nasıl okunuyor? Ben bir onu öğreneyim. En azından bu kelimelerin ileride karşılaştığımda birine sormak istesem, hani bu ne demek demek için bir şey biliyor olmam lazım. Hiçbir şey bilmesem de doğru okunuşlarını bilmem gerekiyor diye düşündüm. İşte o yüzden alfabeden başladım. Normalde alfabeden başlamam. Belki önceki videolarımda söylemişimdir. Çünkü ya harfler aynı. Hepimiz Latin alfabesi kullanıyoruz. Ama burada aslında önemli olan kısım hem örnek sözcük verilmesiydi, hem de o diftong denilen iki farklı harfin bir araya gelip farklı sesler oluşturulması gibi olayları aslında bu Portekizce'de nasıl olduğunu iyi anlamaktı. İlk gün alfabeyi öğrendim, sesleri öğrendim ve örnek sözcüklerle karşılaştım. Gelelim ikinci güne. İkinci gün artık biraz daha Portekizce'ye bağlanmıştım. Ya bu yabancı dil beni çekmişti. Daha önce öğrenmek isteyip öğrenemediğim bir dil olduğu için şu an keyifle öğreniyordum. Ve burada en çok yaptığım şey ikinci gün temel ifadeleri öğrendim. Gittim birine nasılsın, günaydın, iyi akşamlar demeyi öğrendim. Sonra bunlara cevap vermeyi öğrendim. Ve yanına bir tane de present simple tense koydum. Artık ben günlük hayatımda ne yaptığımı anlatabiliyordum. Tabii bunları anlatmak içinse bunların yanı sıra en çok kullanılan 50 fiili öğrendim. Ve bu 50 fiili sürekli çekimliyordum. Durmadan geniş zamana göre, present simple tense'e göre çekimliyordum. Ve böylelikle ben o gün hem birine selam vermiş oldum, yeni bir diyalog başlatabildim. Hem kendim diyaloğu devam ettirebilecek bir bilgiye sahiptim. Günümü anlattım. Yani günümde aslında ne yaptığımı anlattım. Geçmiş zaman olarak bakmıyoruz. Bugün ne yaptım gibi değil. Ben uyandığımda bunları yaparım. İşte şu saatte uyanırım. Şunları yaparım falan. Tabii bunları da söylemek için 3. güne geldik. 2. gün yalnızca işte 20 yaşındayım, 8'de uyanırım gibi ifadeler için 2-3 tane sayı biliyordum. Ama artık 3. günde ise tüm sayıları öğrenmiştim. Yani sıfırdan 100'e kadar öğrendim. Bir de binli sayıları nasıl söyleyebileceğimi öğrendim. Artık sayılar bitmişti. Saat söyleme, günler, sayılar, bu aslında date çatısı altındakileri tek bir gün halletmiştim. 3. gün bunları temizledim. Ve yanına da artık bir geçmiş zaman koydum. Belki sizin için çok hızlı ilerlemiş olabilirim. Çünkü 3. günden geçmiş zamana geçmek bakıldığında aslında biraz hızlı bir durum. Yani 3. günden geçmiş zamana geçmenin ne anlamı vardı diyebilirsiniz. Ancak benim için bu bir maratondu ve bunu en önde bitirmem gerekiyordu. O yüzden böyle speedrun en hızlı şekilde bitirmeye çalıştım. 3. gün geçmiş zaman öğrendim. Ve burada bana en çok yardım eden şey ise ChatGPT. ChatGPT'ye girip bana past tense ile ilgili cümleler ver. Bu konuyu anlat, özetle. Bunu Avrupa Portekizcesi çevresinde yap dedim. Çünkü ben European Portuguese çalışıyordum. Ki belki bilenleriniz vardır, bu Portekizceyi yaklaşık 10-15 milyon kişi konuşurken, belki 15'i bulmayabilir de, Brezilya Portekizcesini 200 milyondan fazla insan konuşuyor. O yüzden Avrupa Portekizcesi öğrenmek isteyen biri için kaynaklar oldukça sınırlı.
Ve ben de o yüzden bu konuda çok zorlandım. Ancak onların Portekizcesi bana daha doğal, daha orijinal geldiği için ondan devam etmek istedim. Neyse, ve ChatGPT bana o sırada iki farklı geçmiş zamandan örnekler veriyordu. İki konuyu da anlatmıştı. İşte bir tanesi geçmişte olup hemen biten bir eylem için kullanırken, diğeri geçmişte başlayan, şu an etkisi devam eden tarzında iki farklı geçmiş zamandan da örnekler vermişti. Ve sonrasında ise bana boşluk doldurma, cümle çevirisi yapmayı gibi alıştırmalar verdi. Bunları doldurmamı istedi. Dedi ki bunları çevir. Burada hangi tense kullanılmıştır, neden? Ben bunları sürekli yazdım. Başta hepsini düzeltiyordu çünkü gerçekten yapamıyordum. Ama sonrasındaysa yaklaşık bir yarım saat 40 dakika boyunca dersten önce, derse de giriyordum o sırada. Dersten önce ChatGPT ile sürekli konuştum, sürekli pratik yaptım. Ve böylelikle benim yanlışlarım artık en sonda 2'ye falan düşmüştü 10 örnek arasında. Yeni başlayan biri için 3. günden 2 yanlış bence gayet iyi denilebilir durumda. O yüzden 3. günden sonra artık böyle bir özgüven gelmişti bana ve sürekli ChatGPT ile pratik yapmaya çalışıyordum. 4. güne gelelim. Artık burada benim A1 A2 adına yapabileceğim çok da bir şey kalmamıştı. Yalan yok. Ya B1'e geçecek bir durumda değilim. Kendimi biliyorum. Ama A1'i gerçekten bitirdiğimde biliyorum. Hani orada başarılı olduğumu düşünüyorum. Çünkü internete A1 metinleri yazdığım zaman hiçbir sıkıntı çekmeden anlayabilecek seviyeye gelmiştim 3 günün sonunda. Ve 4. gün ChatGPT'ye sürekli yeni metinler ürettirdim. Bunları bana yaz. İşte A2 seviyesinde, A2.2 bu tarz şeylerden bana metin öner dedim. Ve yazdığı tüm metinleri anladım. Bana sorular sordu, soruları cevapladım. O yüzden gerçekten yapay zekanın yardımı bir dil öğrenimine aktarılması, entegre edilmesi gereken en büyük şeylerden biri. Ben Google'dan Avrupa Portekizcesi için kaynak bulamazken ChatGPT bana saniyeler içinde milyonlarca şey sundu. Benim belki de günlerce arayıp bulamayacağım tarzda şeyler. O yüzden ChatGPT'yi dil öğreniminize entegre edin. Artık 4. güne itibaren benim dinleme pratiği yapmam gerekiyordu. Tamam, ders videolarını dinliyordum. İyi, hoş, güzel. Ama onlar yetmiyordu. Ben de gittim Portekizli arkadaşlarıma sordum. En çok izlenilen YouTube kanallarınız neler? Benim de ufak çaplı araştırmalarım dahilinde birkaç farklı kanal buldum. Bunlar oyun kanalı, eğlence kanalı gibi. Ve en çok ilgimi çeken bir videoyu açtım. Başta bir şey anlamadım. Yani hızlı konuşuyor, yalan yok. Ama altyazıyı açtım ve duyduğumu altyazıyla eşleştirmeye çalıştım. Ve böylelikle ben artık videonun sonuna doğru yaklaşık bir yarım saat sonrasında dinlediğimi en azından yazıyla eşleştirebilecek düzeye gelmiştim. Ama hala eksik olan bir şeyim vardı. Konuşma. 5. güne geldik. 5. günse artık ses kaydı açıp kendi kendime konuşmaya başlamıştım. Hani bugün ne yaptım, bugün nereye gittim, kaçta uyandım, bunları artık anlatmaya başlıyordum. Ve bunun üzerine bir tense daha eklemiştim. Gelecek zaman. Yarın ne yapacağım tarzı cümleler. Ve bu cümleler için de öyle ekstra bir tense öğrenmedim açıkçası. Gelecek zaman tamam ama İngilizce'deki be going to kalıbı gibi bir şey düşünebilirsiniz. Artık günlük tarzı bir şey yazmaya başlamıştım. 5. güne itibaren özellikle derste sıkıldığım bir gün vardı benim. Yanlış hatırlamıyorsam Perşembe günüydü. Ve o gün yani dersi bıraktım ve gittim Portekizce günlük yazmaya başladım. Şu an derste çok sıkıldım. Şu an çok yorgunum. Eve gitmek istiyorum. Eve gittikten sonra şunları yapacağım gibi. Gittikten sonra için yalnızca bir bağlaç biliyordum. İşte 6. güne geldiğimizde ise artık yeni bağlaçlar öğrenmiştim. 20'den fazla bağlaç öğrendiğimi hatırlıyorum. Yani onları tek bir güne sığdırıp hepsiyle ilgili örnekler çözüyordum. Ve sürekli bir şeyler yazmaya çalışıyordum ki onları etkili bir şekilde kullanabileyim. İşte 6. günde böyle geçti. Sadece bağlaç öğrendim. Çünkü çok fazla şey var. İşte ve var, ama var, fakat var, lakin gibi. Ama demek için 2-3 farklı yol olduğunu düşünün. Ve hepsi de kullanılınca bilmek zorunda oluyoruz. Ve doğal olarak ben de bunların hepsini öğrenmeye çalıştım. İşte 6. günüm bağlaçlar öğrenerek, arada bir konuşarak, günlük yazarak, bunları aktif bir şekilde kullanmaya çalışarak geçti. Ve 7. gün. Artık çok yorulmuştum. Yani ben bu challenge'ı yaparken bir yandan okula da gidiyorum. Dışarıda yapmam gereken, halletmem gereken işlerim var. Kendi sorumluluklarım var. Ve bir yandan da Portekizce çalışmaya başlayınca, ki bu planda olmayan bir şeydi, aralıksız bir şekilde Portekizce çalışmak, yani gerçekten yorulduğumu hissettim. Açıkçası 7. gün çok da bir şey yapmadım. Yani challenge'ın tamamlanması için rutin şeylerimi yerine getirdim. İşte internetten bulduğum metinleri okudum. Birkaç video izledim gibi. Ve 7. günün sonundaysa artık kendimi tanıtabiliyor, yeni biriyle tanışabiliyor, günlük yazabiliyor ve basit çaplı şeyleri izleyip anlayabiliyor oldum. İşte o yüzden ChatGPT ve YouTube gibi kaynaklar kullanarak dil öğrenimimizi hızlandırmamız gayet mümkün. Bir hafta boyunca sıkıca çalıştığım ve benim geldiğim seviye A2 B1 arası. Bunu bir ay boyunca yaptığımı düşünün ki yapmam pek mümkün değil. Yani ulaşabileceğim maksimum seviye B1 sonu. Yani bir insan sıfırdan
B2'ye, C1'e bir ayda gelemez. Ki gerçekçi olmak gerekirse B1'in sonuna bile gelebileceğimden şüpheliyim. Çünkü bu yalnızca okuma anlama şeyi değil. Aktif bir şekilde konuşabiliyor olmamız lazım. Aktif bir şekilde bir şeyler yazıp çizebiliyor olmamız lazım ki bunlar bir ay içinde hepsinin sığdırılıp düzenli olarak kullanılıyor, yapılıyor olması lazım. Ve bu pek mümkün değil. Hepimizin kendi hayatı var. O yüzden belki hayatsız gibi 30 gün sadece dil çalışırsanız bir ihtimal B2'ye gelebilirsiniz. Ancak yine de bunun pek gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Ve bir haftalık deneyimim bu kadardı. Bir hafta boyunca çalışmam sayesinde yalnızca B1'e yaklaşabildim. Ancak tam haliyle B1 değilim. Siz de bunu deneyecekseniz yapmanız gereken şeylerin en başında yapay zeka kullanmak, YouTube videolarından faydalanmak ve telefonunuzun dilini değiştirmek geliyor. Kendinizi sürekli o dile maruz bırakmalısınız. Sürekli YouTube'dan videolar izleyerek, haber sayfaları takip ederek, meme sayfaları, YouTube videoları izleyerek kendinizi o dilin içinde, o ülkenin içinde hissetmelisiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.